Hisse senedi avcısının ikinci bölümünden herkese merhaba. Bu videoda Amerikan borsasında değerini 2 katına çıkarma potansiyeli taşıyan hisse senetlerini nasıl tespit edeceğinizi tamamen istatistiksel veriler ışığında adım adım göstereceğim. Bu yöntemle piyasanın gizli fırsatlarını yakalayabilir, yatırımlarınızı çok daha bilinçli yapabilirsiniz. Paranın sabırsızlardan alıp sabırlara aktarıldığı bu mekanizmada neyin neden alındığını öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Paranızı ikiye katlamanın en kolay yolu nedir? Cevap basit. Onu katlayıp cebinize geri koymak. Tabii ki bu sadece bir şaka. Bugün ünlü yatırımcı ve teknik analiz uzmanı Thomas Bulkowski'nin araştırmalarından yola çıkarak fiyatını ikiye katlayan hisse senetlerinin ortak özelliklerini inceleyeceğiz. Bulkowski, 1992 ile 2007 yılları arasında tam 5315 hisse senedini analiz etti ve bazen sadece 2 haftada, bazen 5 yılda değerini ikiye katlayan hisselerin arkasındaki temel dinamikleri ortaya koydu. Araştırmalarına göre bu hisselerin %63'ü 3 yıl içinde fiyatını ikiye katlamıştı. Peki bu hisselerin ortak noktası neydi? Şimdi lafı fazla uzatmadan bu dikkat çekici özelliklere birlikte bakalım. İşte Thomas Bulkowski'nin araştırmalarına göre dikkat çeken 9 temel kriter. Hisse fiyatı 1 ve 20 dolar aralığında olmalıdır. Şirket küçük ölçekli olmalıdır. Bulkowski özellikle piyasa değeri 1 milyar doların altında olan şirketleri bu kategoriye dahil ediyor. Piyasa bölü defter değeri oranı 2,5 veya daha düşük olmalı. Sermaye harcamaları bir önceki yıla göre azalmış olmalı. Fiyat bölü nakit akışı oranı 8 veya altında olmalı. Şirket temettü ödememeli. Fiyat bölü kazanç oranı 25 veya altında olmalı. Fiyat bölü satış oranı 1 veya daha düşük olmalı. Öz sermaye karlılığı oranı %14 veya daha düşük olmalı. Bu özelliklere sahip hisse senetlerini bulmak için bilgisayarımda yaptığım filtrelemede teknik ve temel olarak gözüme çarpan bir hisse senedi buldum. Şimdi gelin bu hisseyi birlikte detaylı şekilde inceleyelim. Bu şirketin adı American Eagle Outfitters. New York Stock Exchange borsasında AEO sembolü ile işlem gören hissenin videoyu hazırladığım esnadaki fiyatı 9 dolar 61 sent. Fiyat olarak ilk özelliğimizi karşılıyor. Şirketin piyasa değeri 1 milyar 665 milyon dolar. 1 milyar dolar altında olmasa da aralığımıza çok yakın. Piyasa bölü defter değeri oranı 1,16. Sermaye harcamaları bir önceki yıla göre azalmış. Fiyat bölü nakit akışı oranı 4,15. Şirket temettü ödüyor. Ancak şunu da hatırlatayım, 2 katına çıkan hisselerin %59'u temettü ödememiş. Fiyat bölü kazanç oranı 9,41. Fiyat bölü satış oranı 0,35. Öz sermaye karlılığı 12,19. 9 özelliğimizden sadece ikisinin özelliklerimizi karşılamadığı gözükmektedir. Benim özellikle ilgimi çeken ise hisse senedinin fiyat hareketleri. Bir hisse senedini önce alırken kazanırsınız. Doğru yerden alınmayan hisse senedi, şirket ne kadar iyi de olsa uzun bir süre sizinle arkadaşlık edebilir. Bu şirketin hisse senedinin 2002 yılından 2025 yılına kadar olan fiyat hareketlerine aylık grafikten bakıyorsunuz. 2002 yılında 3 dolar olan hisse fiyatı 2007 yılına kadar yaklaşık %998'lik artışla 32 dolar seviyelerine kadar yükselmiş. Buradan düşüşe geçen fiyatlar bir yıl içinde 2008 krizinin etkisiyle 6,5 dolar seviyesine kadar gerilemiş, ardından tekrar yükselişe başlamış, 2 yıl içinde yaklaşık 3 katına çıkmıştı. Bu yükselişin ardından düşüş gelmiş ve fiyatların uzun süre destek olarak kabul edeceği 9 dolar seviyelerine kadar çekilmişti. Bir yıl sonra tekrar 23 dolar seviyelerine kadar çıkmış, ertesi yıl 9 dolara düşmüş, 2015'te tekrar 2 katına çıkarak 18 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. 2017'de 10 dolar seviyelerine kadar gerilemiş, 2018'de 29 dolar seviyelerine kadar tekrar yükselmiş, 2020 krizi ile tekrar 2008 krizindeki 6 dolar desteğine gerilemiş, 2021'de yaklaşık %484 yükselerek 39 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. 2022'de ise tekrar 9 dolar seviyesine gerilemiş, ardından 26 dolara kadar tekrar yükselmiş ve 2025'te ise tekrar 9 dolar seviyesine gerilemiştir. Yani tekrar güçlü destek olan ve tarihsel olarak yükselişlerin başladığı bölgedeyiz. Sizce bundan sonra ne olacak? Temel verilerle birlikte değerlendirdiğinizde 2 katına çıkacak mı? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Küçük sermayeli şirketlere ait bu hisselerde fiyat hareketlerinin sert olabileceğini unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bu tarz içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.